Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tencere dolusu yağda kızaran ama asla yağ çekmeyen ve balon gibi kabaran harika yumuşacık pişi tarifi yapacağız. Şimdi bu harika pişi tarifinin tüm detaylarını atlamadan dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederek tarifimin yapımına başlıyorum. Hamurum için öncelikle 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına ekliyorum. Üzerine 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekeri ve 1 tane yumurtayı da ekledikten sonra bütün malzemeleri homojen bir kıvam alıncaya kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine önceden elemiş olduğum unu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine 1 çay kaşığı da tuzumu ekleyip hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya başlıyorum. Ben tarifimde toplamda 3 su bardağı un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü klasik herkesin evinde bulunabilecek 200 mililitrelik su bardağıdır. Gerçekten oldukça az malzemeli ve bereketli bir pişi tarifi oldu. Sizler dilerseniz malzemeleri 2 katına çıkararak daha fazla pişi elde edebilirsiniz. Şimdi hamurum kıvam aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı da sıvı yağ ekliyorum. Sıvı yağ bu aşamada eklememin sebebi hamuru daha kolay toplayabilmektir. Şimdi spatulamı hamurun içerisinden çıkararak elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Pişi hamurumuzun oldukça cıvık ve ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurun kıvamını ne kadar güzel tutturursak pişilerimiz o kadar güzel kabararak pişecektir. Son aşamada artık elimi biraz suyla ıslatarak hamurumu toparlıyorum. Gördüğünüz gibi elimi ıslattıktan sonra hamur elimi bırakmaya başladı artık. Ve şimdi toparladığım hamurun üzerini kapatıp temiz de bir bez örterek oda sıcaklığında 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. Ilık bir ortamda hamurum 2 katına çıkıncaya kadar mayalandırdım ve elime yapışmaması için hamuru böyle bir hamur kartıyla kabaca toparlıyorum. Oldukça cıvık bir hamur olduğundan masaya yapışmaması için masamı bolca unluyorum ve hamurumu masanın üzerine alıyorum. Ve şimdi maya kokusu çıkması için dıştan içe doğru spatulamla hamurumu toparlamaya devam ediyorum. Güzelce altını unladığımız için artık hamurumuz ele yapışmıyor. Ve hamura yuvarlak bir form verdikten sonra bir merdane ile hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumuzu merdane ile açarken de yine altını üstünü hafif hafif unlamaya devam ediyorum. Hamuru fazla da inceltmemize gerek yok. Orta kalınlıkta bir hamur açmamız gerekiyor. Ve yeterli büyüklüğe gelen hamurumu 250 mililitrelik bir bardak boyutunda küçük halkalar şeklinde keserek şeklini vermeye başlıyorum. Tek tek bezeleme ile uğraşmadan bu şekilde bardakla şekil verebileceğiniz oldukça kolay bir pişi tarifi oluyor. Tek tek bezelemek yerine bardakla şekil verdiğim pişilerin yüzeyi daha pürüzsüz bir şekilde kızarıyor. İlk hazırladığım pişileri kenara alarak artan hamurumu tekrar toparlayıp tekrar merdane ile açıyorum. Ve tüm hamurum bitinceye kadar aynı işlemle pişilerime şekil vermeye devam ediyorum. Ve şimdi bütün hamurlarımı hazırlayıp temiz ve altına un serpmiş olduğum bir bezin üzerine yerleştirdim. Görmüş olduğunuz gibi hamurların kalınlığı bu şekilde orta kalınlıkta olması gerekiyor. Şimdi hamurların üzerini kapatarak bir 10-15 dakika oda sıcaklığında bekletiyorum. Ve dinlenen hamurlarımı artık pişirmek için ocağıma götürüyorum. Hamurlarımızı önceden ısıtmış olduğumuz bol yağda kızartmamız gerekiyor. Ve şimdi önceden ısıtmış olduğum yağın içerisine hamurlarımı tek tek bırakıyorum. Yağın içerisine giren hamurlar hemen anında kabarmaya başlıyor. Pişilerinizi kızartırken ocağın altını çok fazla açmanızı önermiyorum.
Yüksek ateşte yaptığınızda hem tavanız hem yağınız hem de pişilerinizin yanma riski ortaya çıkar. Bu yüzden orta ateşte yavaş yavaş kontrollü bir şekilde pişilerinizi pişirmenizi tavsiye ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi pişilerimin iki tarafı da balon gibi kabararak harika bir şekilde pişti ve asla etrafa sıçrama, yanma olmadı. Şimdi pişen hamurlarımı kenara aldım ve diğer hamurları da aynı şekilde kızgın yağ bırakarak pişirmeye devam ediyorum. Burada size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma destek olmak adına eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen bu videoyu beğenmeyi ve yorum kısmına ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın. Şimdi kalan pişilerimin hepsini de pişirerek kenara alıyorum. Gerçekten yapımı oldukça pratik ve oldukça az malzemeli harika bir tarif oldu. Ve inanın 1 gram dahi yağ çekmedi. Asla yağ çekmeyen, balon gibi kabaran müthiş bir pişi tarifi oldu. Benim yaptığım pişilerin içi hep hamur kalıyor diyenler, acaba içi çiğ kalır mı diye şüphe edenler bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilir. Hemen bir tanesini bölerek size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi süngerli, havalı, gözenekli bir şekilde içi de pişti arkadaşlar. Hiçbir şüpheniz olmasın. Bu tarifi denedikten sonra İçi sünger gibi yumuşacık pişen ve asla yağ çekmeyen bu güzel pişileri siz de evlerinizde yapabilirsiniz artık. Şimdi hemen bir tanesinin daha dokusunu size daha yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi sünger gibi elimle bastırdığımda tekrar eski formunu alıyor. Ve içerisi de yine hiçbir şekilde hamurlaşma kalmadan güzel bir şekilde pişti. Ve artık siz bu güzel pişilerin güzelliğine bakarken ben de bir videomun daha sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Videomu izlediyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız şimdi ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerin bildirimini anında alırsınız. Sonraki tariflerimde de görüşmek ümidiyle hepiniz kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.